Türkiye'nin simülasyon platformu SimRaiser Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün bir ürün incelemesiyle yine sizlerle beraberim. Türkiye'ye yeni gelmiş olan bir ürün. Hemen bugün itibariyle gidip ürünü teslim aldım ve sonrasında da sizlerle paylaşmak için eve geldim. Ürün şu an kutusunda, şöyle göstereyim sizlere, önümde duruyor. Gayet heyecanlıyım kutusunu açmak için de. Thrustmaster'ın yeni SF1000 direksiyon simidi. Birazdan kutusunu da açıp sizlere detaylarını paylaşmaya başlayacağım. Özet olarak söylemek gerekirse özellikle Formula 1 oyunları için, özellikle Formula 1 ile uğraşanlar için güzel bir ekipman. Fakat tabii ki birçok oyunda daha desteği bulunuyor. Race Room'da da desteğinin gelmiş olduğunu gördüm. Ayrıca de UDP üzerinden de birçok oyunda yine desteğinin bulunduğu söyleniyor. Onların hepsini birazdan videonun ilerleyen dakikalarında tek tek deneyeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. O zaman şimdi kutuyu açmaya başlayalım ve ürünümüzü bir görelim bakalım. Evet arkadaşlar, kutuyu açmak için şimdi kadrajımı ayarladım. Şöyle ışığımı da biraz ayarlayayım. Çok parlamasın, çok da karanlıkta olmasın. Evet, böyle güzel. Size de çok parlamıyor. Işık gerekirse açarız tekrardan. Şimdi kutuyu bir açalım. Bakalım neler göreceğiz. Kameranın arkasında da kutuyu açmak zormuş. Gayet şık bir kutu tasarımı var bu arada. Diğer ürünler gibi değil. Diğer ürünlerde direkt kutu olarak açıyordunuz. Bantlı vesaire oluyordu. Evet, şöyle kutumuzu aşağıya bırakalım. Şöyle koruma süngerimizi alalım. Evet, simidimiz karşımızda. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi burada ne var? Burada Thrustmaster'ın bir kartı var. Neymiş bu kart? Thrustmaster ailesine katıldığınız için teşekkürler vesaire vesaire. Bunu böyle alıyoruz. Evet, burada başka ne varmış ona bakalım. Şöyle bir süngerimiz var. Evet, buradaki sivici korumak için bir sünger koymuşlar. Onu da buraya bırakalım. Şöyle bir simidimizi alalım. Ama simidi almadan önce ben biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi hazır kamera açımızda çok güzel bir şekilde duruyor. Şimdi öncelikle simitte neler var? Onlardan bahsedeyim. Şimdi 21 tane led var üzerinde arkadaşlar. Ya bu aslında söyleyeceğim bilgileri normalde zaten Thrustmaster'ın sitesinde bulabilirsiniz ama ben yine ürünü hani anlatırken bilgilerini paylaşayım. 21 tane led var arkadaşlar üstte. İşte hem devir saati hem de uyarı ışıkları olarak kullanılıyor bunlar. 4.3 inçlik bir LCD ekranımız var. Zaten bu simidin en büyük özelliklerinden biri bu. LCD ekranın olması. Zaten oyunları açtığımız zaman orada test edeceğiz bunu. Çok fazla detayına girmiyorum. 4.3 inçlik bir LCD var. Butonlardan bahsedersek arkadaşlar, gördüğünüz butonların hepsi çalışıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. 25 tane aktif buton var çalışan. 11 tanesi ikonik buton diye geçiyor. İkonik buton nedir? İşte drink tuşu, bakın burada. İşte radyo tuşu, işte oil tuşu, yağ tuşu gibi. İşte S1, K2 gibi ikonik isimlendirmesi olan tuşlar. Bunlardan da 11 tane var. Sonrasında ise simitimizin üzerinde 7 tane encoder var. 7 encoder dediğimiz, bakın şunlar. Bunların hepsi birer şöyle çevirerek yaptıklarımız. Bunlar encoder. Şuralarda dahil olmak üzere. 7 tane encoder'ımız var. Şimdi tasarımına gelirsek ürünün. Şimdi ürün 3 mm kalınlığındaki bir karbon fiber plakadan oluşuyor. Şöyle şu kısmı görebiliyorsanız eğer, evet görüyorsunuz. 3 mm kalınlığında %100 karbon fiber bir plakadan oluşuyor. Bakalım kutuda başka nelerimiz var. Şimdi burada manyetik shifter'ımız var. Ürünle beraber gelen. Gayet güzel, sesli, böyle tık tık bayağı ses yapıyor kullanırken. Şöyle. Şöyle mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum. Bunu şöyle simidin arka tarafında, birazdan zaten bağlantısını yapacağız. Şuraya vidalarıyla montajını gerçekleştireceğiz. Şu an hemen montajını yapmayacağım. Çünkü simidi bağlamadan önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Onlardan bahsederken lazım olacağı için bağlamıyorum. Şurada bir kutumuz var aşağıda. Şöyle. Burada kutuyu tamamen sizle beraber açıyorum.
Bir sadece herhangi bir eksik bir şey var mı diye bakmıştım. İç detaylarını incelemedim. O yüzden size beraber inceliyorum bu arada. Burada bir Trustmaster'ın member kartı var. Neymiş böyle? Evet, bunun arkasında barkod var. Bunu göstermeyeyim. Barkodu göstermeyeyim. Üyelik kartı o çünkü. Burada neyimiz var? Nereden açılıyor bu? Şuradan açılıyor. Evet, burada ne var? Alyan takımımız var. Bağlamak için. Shifter'ı bağlamak için olan takım. Birazdan lazım olacak. Bir de USB kablomuz var. USB kablomuz cihazın yazılım güncellemesi için, firmware güncellemesi için gerekli olacak birazdan bize. O yüzden bunu kullanacağız. Bunu şöyle koyayım. Başka ne var? Evet, burada kutu içeriğinden bahsetmiş. Direksiyonun montajını ve shifter'ın montajını nasıl yapacağımız gibi klasik Trustmaster bilgileri. İşte base'de şu şekilde bağlamanız lazım. İşte shifter'ı şuraya bağlamanız lazım gibi Trustmaster'ın anlatımları bulunuyor. Bir kılavuzumuz daha var. Bu kılavuz neymiş? Evet, bu ürünün genel kullanım kılavuzu. Teknik destek için her zamanki gibi Trustmaster'ın support adresi. Zaten driver'lar vesaire indireceğimiz her türlü programı Trustmaster'ın support adresinden indiriyoruz. Peki o zaman kutu içeriğiyle ilgili eksik bir şey kalmadığına göre şimdi biz ne yapalım? Bilgisayarımızı bir açalım. Bilgisayar başına geçelim. Bilgisayar başına geçtiğimizde yapmamız gereken işlemler ilk başta neler? Biraz onlardan bahsedeyim. Sonrasında da oyunları denemeye başlayacağız tek tek. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayar başına geçtik. Ürünün kutusunu açtığım sırada biraz önce USB kablosundan bahsetmiştim. Şimdi USB kablosuyla bilgisayara bağlayacağım. Fakat bağlamadan önce yapmanız gereken bir şey var. Normal mevcut simidiniz ve direksiyonunuz bağlıyken, yani base'iniz ve simidiniz bağlıyken Trustmaster'ın eğer ki eski versiyon yazılımını kullanıyorsanız öncelikle yazılımı güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın Trustmaster'ın Ferrari SF1000 Edition sayfasına girdiğiniz zaman çıkan ilk uyarı şurada, umarım okunabiliyordur net bir şekilde. Eski versiyonu silin diyor. Yani TT Trustmaster RS Alt-1 versiyonunu silin ve yeni PC driver olan 2021 TT RS Alt-2 olan versiyonu kurun ve bilgisayarınıza restart atın diyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra da base'inizin yazılımını mutlaka güncelleyin uyarısı çıkıyor. Yani buradaki güncelleyin uyarısında da bakın burada bilgileri varmış. İşte TGT'de versiyon 10 kurulu olması lazım. T300'de versiyon 33. TSPC'de versiyon 13 firmware olması gerekiyor. TSXW'da V8 versiyonunun ve sadece TX olarak geçen versiyonda da versiyon 58'in kurulu olması gerektiğinin bilgisini paylaşıyor. Şimdi firmware güncellemesini nereden yapıyorsunuz? Onu da hemen göstereyim. Bilgisayarınızda eğer ki bu TT-RS Alt-2 kuruluysa başlata giriyorsunuz. Başlata firmware yazamadım. Zaten F'ye basınca direkt çıktı. Firmware Update uygulamasını açıyorsunuz. Şimdi bakın buraya açtığınız zaman bağlı olan diğer cihazlar varsa, yani normal base'iniz bağlıysa, benim zaten günceldi. Ben güncel çıkan bütün driver'ları ve bütün firmware'ları yüklemesini gerçekleştiriyorum. Çünkü mutlaka eksik olan bir şeyler kapatılmış oluyor. Yani daha iyi bir deneyim sunuyor size, öyle söyleyeyim. O yüzden ben mutlaka güncelliyorum ve benim hem base'im, işte hem pedalım, hem vitesim, hem el frenim, bunların hepsinin bu arada firmware güncellemesi oluyor. Burada görebiliyorsunuz listede. Hepsini ben güncellemiştim. Şimdi burada nasıl anlıyorsunuz versiyonun ne olduğunu? Şimdi bakın. Buradaki cihazın versiyonu, benim cihazım şu anda bağlı olan simidim 551 versiyonuymuş. Ve TT-RS Alt-2 driver ile beraber gelen versiyon güncellemesi de, firmware versiyon güncellemesi de bakın 551'miş. Yani benim şu anda mevcut cihazımda en güncel yazılım zaten yüklü durumda.
Ama dediğim gibi eğer ki sizin burada farklı bir yazılım versiyonu gözüküyorsa bunu mutlaka ve mutlaka güncellemeniz gerekiyor ki en son 28 Mayıs'ta güncellemesi gerçekleşmiş. Bu şu anki mevcut firmware 28 Mayıs'a ait bir firmware. Şimdi burada OK tuşuna basmanızla beraber yazılım güncellemesini yapmaya başlayacak. Burada dikkat etmeniz gereken kesinlikle ve kesinlikle bilgisayarınızı kapatmayın. Hatta yani UPS'iniz falan varsa inşallah da daha iyi olur. Çünkü eğer ki olası bir yazılım güncellemesi esasında elektrik kesilmesi gibi bir durum söz konusu olursa her yazılım güncellemesi yapılan cihazda olduğu gibi cihazın brick dediğimiz yazılımının bozulması gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu bütün ürünlerde yani bu dünyadaki bütün elektronik ürünlerde yazılım güncellemesi yaparken başınıza gelebilecek olan bir durum. O yüzden mümkün olunca buna dikkat etmeye, bilgisayarınızı kapatmamaya, USB bağlantısının kesilmemesine dikkat etmeniz lazım. Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra son adımda cihazınızı zaten şurada bakın şu bölümde, şurada sağ taraftaki bölümde cihazınızın kablosunu çıkartıp tekrar takmanızı istiyor ki yazılımı doğrulamak için. Bütün bu arada Trustmaster ürünlerinde bunu yaptırıyor. Mutlaka işte çıkartıp takın der. Oradan bildiğim için söylüyorum. Orada doğrulamayı yapmak için bu işlemi yapacaksınız. Ve sonrasında da cihazınızın o son bir tik gelecek oraya. Onaylandı diye, yazılımınız güncellendi diye. Ondan sonra kullanım yapmaya başlayabileceksiniz deyip ben şimdi ürünü artık normal moda alıp şu an USB ile bağlı direkt base'e bağlayıp bir kullanmaya başlayalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak şimdi. Onun için ben ürünün bağlantısını gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar artık direksiyon başına geçtim. Simidimin bağlantısını gerçekleştirdim. Base'ime normal Trustmaster'ın kendi o Quick Connect yöntemiyle bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi şuradaki switch ile bakın simidimizi aktif hale getiriyoruz. Evet Ferrari logosu geldi ekranlarımıza. Şimdi de Trustmaster'ın logosu geldi. Evet ürün açıldı şu an. Şuradan buradaki encoder üzerinden menümüzü açıyoruz. Şimdi menüyü açınca neler geliyor karşımıza biraz onları göstereyim ama kusura bakmayın biraz sarsabilirim. Ben web kamerası kullanıyorum çekim yaparken. O yüzden web kamerasıyla göstereceğim size. Şimdi burada Wi-Fi bölümümüz var. Burayı birazdan anlatacağım. Çünkü bir bağlantı ayarı yapmamız gerekiyor. Özellikle UDP üzerinden çalışan oyunlar için yani native oyunlar değil. İşte native oyunlar neydi? Formula 1 serisi ve Race Room'da dahil şu anda. Race Room için değil fakat diğer oyunlar için buranın ayarının yapılması gerekiyor Wi-Fi bağlantısının. Menüde bir alta indiğimizde bakın buradan iniyoruz. Burası metrik bölümü. Şu an ekranda hiçbir şey gözükmüyor gördüğünüz gibi. Çünkü monitör seçili durumda. Monitör seçili olması demek oyun üzerindeki ayarların geçerli olması anlamına geliyor. Şöyle bir sağa itiyorum. Bakın sağa geldi. Şuradaki encoder'la şöyle bir çeviriyorum. Bakın şu anda direksiyon ayarlarına geçiş yapmış bulunuyoruz. Burada işte sıcaklık, litre gibi işte basınç değeri gibi bunların hepsini tek tek isteğinize göre ister metrik seçip ister Imperial seçip ya da Custom deyip kendi isteğinize göre bunları ayarlayabiliyorsunuz. Biz yine buradan şöyle yapıp eski haline getirip çıkalım. Bir alt bölüm zaten logosundan da belli olduğu gibi parlaklık ayarı. Bir alt bölümde bağlantı ile ilgili bölümleri gösteriyor. İşte şu anda UDP'nin kapalı olduğu Codemaster F1 2019 ve F1 2020'nin seçenekleri bulunuyor. Bir altında bağlantılarla ilgili info bölümü var fakat burada cihazın seri numaraları çıktığı için burayı açmıyorum şu anda. O yüzden normal şöyle Wi-Fi bölümüne geçiş yapayım. Şimdi evet asıl önemli bölüm. Ürünün Wi-Fi özelliğini aktif hale getirmemiz. Şimdi öncelikle telefonunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Evet ben öncelikle telefonunuzu alıyorsunuz dedim fakat sonrasında telefonda bir hata olduğu için videoyu kesmek zorunda kaldım. Oradan devam ediyorum şu anda. Şimdi ne yapıyoruz burada? Bu arada şu bildirimlerimin sesini bir kapatayım. Böyle fazla bildirim geliyor çünkü. Şimdi cihazda biraz önce Wi-Fi menüsüne girdiğimizde Wi-Fi'yi aktif hale getirmiştik hatırlarsınız. TM Connect diye orada Wi-Fi oluşmuştu. Telefonumuzun Wi-Fi bölümünü açıyoruz. Şöyle bakın listede 3. sırada, üstten 3. sırada şöyle gösterebilirsem dışarının camı da yansımazsa TM Connect diye bakın şu anda orada gözüküyor. TM Connect'e basıyoruz. Şifre olarak
Ben biraz önce girdiğim için şu an şifre sormadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giriyoruz arkadaşlar. 1'den 8'e kadar şifresini giriyoruz. Sonrasında karşımıza şöyle Trustmaster Connect Portal diye bir bölüm geliyor. Burada bakın şuradaki ayarlar işaretine basıyoruz. Böyle bir bölüm geliyor. Burada Wi-Fi listesini seçeceğimiz Wi-Fi list var. Basıyoruz şöyle. Burada şu an bölgede bulunan cihazın görmüş olduğu Wi-Fi ağlarını gösteriyor. Burada kendi Wi-Fi'nizi seçeceksiniz. 2.4 GHz'i destekliyor yalnız. 5 GHz'i görmüyor. Bilginiz olsun. Şöyle basayım ben. Şöyle sonra şifremi yazayım. Şöyle tutayım. Nasıl tutayım bilmiyorum. Şöyle aşağıda tutayım. Evet, umarım doğru yazmışımdır şifreyi. Ve sonrasında da altında Save Your Network yazıyor. Şurada ona basıyorsunuz ve bu şekilde Wi-Fi ayarını yapmaya başlıyor. Ve şu an Wi-Fi ayarını yaptığını söyledi. Evet, yaptı. Çünkü nereden biliyorum? Şuradan hemen göstereyim. Hemen şöyle aldım. Bakın, wireless'a bağlandığına dair bizim network'ün ismi, işte aldığı IP adresi, iç IP'den bahsediyoruz burada ve sinyal seviyesi. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Biraz önce bu arada videoyu bir kesmek zorunda kaldım. Çünkü bizim network adımızda işte MNMC'nin üstünde bir tane tek tırnak işareti vardı şurada. Tek tırnak işaretini kabul etmedi arkadaşlar. Wireless'a bağlanıyor olarak görünse de belli bir süre sonra wireless'tan atıyordu. Tekrardan başa dönüyordu. O yüzden wireless'ımızın adını düzeltip böyle alt tire koydum, bir de boşluk bırakmadım. Wireless'ımızın adını düzeltip tekrardan bağlantı yapmasını sağladım cihazın. Şu anda bakın %78, %80 civarında sinyal görüyor. Şurada bir değişiklik olmuş mu ona bir bakmak istiyorum. Evet, burada UDP'yi açıp kapatabiliyor muyuz? Bir şey yapabiliyor muyuz? Ona bir bakacağım. Evet, UDP off diyor sadece. Burada herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Herhalde bağlantı gerçekleştirdiğimizde gerçekleşecek bu. Evet, o zaman şimdi hadi oyunlara geçelim. Şöyle kameramı koyayım. Gayet güzel görünüyor şu anda tahminimce. Şöyle modumu da açayım. Ve şimdi F1 2020 var bende. F1 2020'yi açıp bir deneyelim. F1 konusunda hiç deneyimim yok. Hiç sürmedim, öyle söyleyeyim size. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Bu arada aklınızda olsun. Onu söylemeyi unuttum. Şu aşağıdaki, yani tam şuradaki bu shifter'ların altındaki kulakçıklar, bunlar birer aksis. Yani bunları gaz fren olarak bile atayabiliyorsunuz. Mesela az fren yapma gibi falan kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani örnek veriyorum, debriyajı olmayan direksiyon seti kullanan birisi bunu debriyaj olarak atayabilir. Misal gibi. Evet, şimdi hadi oyunu açayım ben. Oyunu açtıktan sonra tekrardan görüntüyü yansıtayım, öyle devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi F1 2020'yi açtım. Bu arada ben F1 konusunda çok fazla deneyimli değilim. Yani böyle biraz kötü kullanabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi biraz göstereyim neler var. Neler yapabiliyoruz. Şimdi bakın şöyle. Şu an açık durumda. Burada bakın şuradaki encoder ile menüde geçiş yapıyoruz. Bakın lastiklerin durumu. Lastik sıcaklıkları. Fren diskinin sıcaklığı. Bakın şöyle göstereyim. Motor sıcaklığı, ki motor sıcaklığı artıyor mu bir bakalım. Bu şanzıman sıcaklığı ama. Fren test edelim bir. Evet, buradaki verilerde şu an bir değişiklik yok. Şöyle bir düzlüğe çıkayım. Burada da yine hasar durumunu gösteriyor büyük ihtimalle. Burada şu an yine bir göstergemiz. Overtake göstergesi. Yine lastikler ve kanatlarla ilgili hasar durumu olduğunu tahmin ettiğim bir bölüm. Sağ taraftaki encoder'la bu menüleri açıyoruz. Soldaki encoder'la da şöyle yakıt durumu, işte DRS, şöyle göstereyim.
Başka ne varmış burada, ona da bakalım. Burada veriler var, parametreler var. Yani büyük ihtimalle en çok kullanacağınız, özellikle F1'deyken sağ taraftaki hasarlarla ilgili olan bölüm. Ayrıca de sol tarafta şu dashboard kullanılabilir ya da menüye bastım, kusura bakmayın. Şu dashboard ya da şu. Bence bu çok ideal mesela. Bu benim gerçekten hoşuma gitti. Bu mesela kullanılabilir. Şimdi uyarı ışıkları var demiştim. Mesela şimdi DRS alanına gireceğiz. Bakın burada bir tane mavi yandı şu anda. DRS'i açtığım zaman bu iki mavi haline geliyor. Bu şekilde DRS alanında da bir uyarı var. Yine aynı şekilde sarı bayrak vesaire olduğu zaman onlarda da mutlaka buralarda uyarılar çıkıyor. Şu bölümlerde uyarıları geliyor. Ama o dedim yani o zaten oyundan oyuna değişiklik gösterecektir. Ben böyle sarı bayrak çıkar mı acaba diye bir çimlere çıktım. Ama çıkmadı. Şöyle bir hissiyatı da deneyebilmek için bir tur atalım bakalım. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle F1 hiç benim tarzım değil. O yüzden gayet kötü gidiyorum yani. Bu kadar düşük bir direksiyon açısı benim için pek ideal değil açıkçası. Ama keyifli. Bu arada Smith'in hissiyatı çok iyi. Yani çok dolgun bir hissi var elin içerisinde. Gayet güzel bir hissiyat veriyor. Yalnız F1 2020'nin ben biraz FFP'sini beğenmedim açıkçası. Tamamen o şeyle alakalı tabii ki. Oyunla alakalı olan bir şey. Simülasyonla alakalı olan bir şey. Smith'ten bağımsız bir durum yani. Evet, hissiyat olarak gayet güzel. Ben beğendim. Zaten şu bütün tuşları atadığınız zaman özellikle iyi bir seviyede F1 oyuncusu olan birisi çok daha güzel bir kombinasyon yapacaktır. Ben pek ayar yapmadım açıkçası. Sadece vitesleri ve kamera değişikliğini, bir de pedallarımı ayarladım. Çok büyük bir değişikliğim yok o yüzden. Neyse, yine fena yavaşlamıyorum ya. O kadar da kötü değilmişim. Ama tabii dediğim gibi Open Wheel seven ve Formula 1 seven arkadaşlar çok daha güzel sürüşler çıkartacaklardır bu Smith'te. DRS tuşu bende şurada. Açıkçası benim elim biraz zor yetişiyor. Şuralara ayarlanması daha iyi olur ama gerçi benim ellerim de biraz küçük. O yüzden de yetişemiyor olabilirim. Evet, böyle bir turu daha tamamlamış olayım. Peki. F1 2020 böyle. O zaman hadi şimdi ikinci natif oyun olan, yani direkt çalışan, normal UDP üzerinden çalışmayan Race Room'a bir bakalım o zaman. Ve evet arkadaşlar, şimdi Race Room'dayız.
enteresan bir şekilde daha fazla seçenek var, onu söyleyebilirim Race Room'da. Şimdi şöyle alıyorum bir yine kameramı. Şöyle yakından bir göstermek istiyorum çünkü. Bakın bu şu an ilk çıkan dashboard'umuz. Lastik sıcaklıkları falan bir sürü veri var. Bir çeviriyorum sağa. Şu an yine değişti. Bu işte pozisyonunuz, öndeki araçla ilgili olan bilgilerinizi, şurada devir saatinizi, deltanızı falan gösteren bir dashboard. Şöyle yaptım. Bu da yine kaçıncı sektörde olduğunuzu, deltanızı, kaçıncı sırada olduğunuzu, personal best'inizi, session best'inizi, bunları gösteren bir ekran. Şöyle yapayım hatta görebiliyorsanız. Evet, bir de daha çevirdim şu anda. Burada da lastik, frenlerin ayarı, lastiklerin durumu gibi birçok veriyi gösteren bir bölüm yine. Bir daha çeviriyorum. Lastik sıcaklıkları, fren sıcaklıkları. Şöyle bakın. Lastik ve fren sıcaklığını gösteriyor. Bir daha çevirdim. Başa döndü. Buraya bir kere bastığınız zaman şu aradaki çubukları kaldırıyor. İsterseniz böyle çubuksuz da kullanabiliyorsunuz. Ama gayet çok keyifli veriler. Şuradan yine parametre bölümünü açabiliyorsunuz. Ya da klasik dashboard açabiliyorsunuz. Bunu her oyunda gösteriyor büyük ihtimalle. F1'de de bu vardı. Ya da oyundan gelen veriyi açabiliyorsunuz. Şimdi bir sürelim bakalım. Hiç sürmedim. Evet, motor çalıştırmazsak. Evet, ben yalnız bu araç için ayar yapmamışım. Şöyle bir oturma pozisyonu ayarımı yapayım. Böyle iyi sanırım benim için. Heh. Evet, yine RPM ledlerimiz yanıyor. Gayet güzel. Bir pit limitörü açayım bakayım. Evet, yine pit limitör yandı ama şeyde yok. Burada herhangi bir pit limitörle ilgili uyarı yok bu arada. Smith'te çıkmıyor. Oyunda normal çıkıyor. Evet, vitesi şu an P gösteriyor. Pit'te olduğumuz için. Şimdi pit'ten çıktığım zaman evet, vites değişmiyor. Ha, şu an düzeldi. Pit'ten çıktığımız için şu an düzeldi. Çok güzel bu arada görüntüsü buranın. Orada tamamen default ayarda. Ben böyle buraya mesela traction kontrolleri atadım ya da fren bölümünü atadım. Yani sadece Formula 1 değil, açıkçası böyle GT3 araçları için de gayet keyifli. Yani ben Formula 1'ci olmadığım için direkt Race Room'a girip bir GT3 aracıyla denemek istedim açıkçası. Ki şu anda da çok keyifli gerçekten hissiyat. Bende normalde GT3 araçları için olan eklenti de vardı. Thrustmaster diğer direksiyonum için. O hafif tabii ki buna göre. Daha hafif bir simit o. Fakat bunun hissiyatı, eldeki dolgunluğu gerçekten çok iyi. Ben çok beğendim açıkçası. Parasını kesinlikle hak ediyor diyebilirim. Burada da traction kontrolümüz. Allah, konuşmaya daldık. Evet, mesela lastiklerim ısındığı için şu anda burada kırmızı oldu. Lastiklerin sıcaklık yerleri, göstergeleri ekranda. Bakalım biraz şöyle seçenek değiştirelim.
Evet, şu an öndeki ve arkamdaki araçla süre farkını yazıyor. Öndekiyle ve arkadakiyle süreleri gösteriyor burada. Şimdikinde sektör zamanları. Bunda gaza ne kadar bastığımı, frene ne kadar bastığım gibi seviyeleri gösteriyor şu an ekranda. Bir sonraki seçenek direkt lastikleri gösteren seçenek zaten. Evet, şöyle hazır ısınmışken ekranda nasıl gözüküyor onları da göstereyim. Bakın şu an şöyle renkleri gösterebilirsem eğer. Bir odaklarsa odaklamasını bekliyorum. Otomatik fokusta çünkü kameram. Şöyle bir geri gelip tekrar yanaşayım. Evet, şöyle. Şurada lastiklerin sıcaklıklarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi kırmızı durumda onlar. Bir sonraki seçenekte işte arkadakiyle aramdaki farkı gösteriyor. Burada zaten delta bilgileri vardı. Burada bakın frene ne kadar bastığımı ya da şöyle vitesi boşa alayım. Ya da gaza ne kadar bastığımı şurada bakın. Bunların hepsini gösteriyor. Aynı zamanda evet, şurada da traction kontrolün ne kadar devreye girdiğini gösteriyor. Mesela bakın %100 devreye girdi şu an misal gibi. Traction kontrol ile ilgili bilgiler var. Lastik türünü gösteriyor burada. Bu zaten normal frenleri ve lastikleri gösteren dashboard'umuz. Şurada yakıt var, burada sıcaklık var. Evet, böyle. Yani Race Room'da ekranda çıkan veri seçeneği daha fazla bence. Evet, Formula 1'de de araç hasarları ile ilgili veriler vardı bayağı bir ama yani Race Room'da şu sürüşle ilgili olan şeyler benim daha çok hoşuma gitti şahsen. Ben belki Formula 1'ci değilim, o yüzden olabilir ama Simit bize Race Room'da çok güzel bir detay sağlıyor. Yani sadece Formula 1 oyuncuları değil, Race Room'da yarışan arkadaşlar da mutlaka tercih edebilirler. Gayet keyifli ekran verileri bize paylaşıyor. Peki şimdi UDP üzerinden çalışan oyunları bir deneyeceğim. Onları bir test edip sonra sizlere videosunu çekeceğim. Öncelikle ben bir deneyeyim. Bakalım Assetto Corsa'da ya da Assetto Corsa Competition'da veri alabilecek miyim ekrana? Nasıl yapıldığını keşfettikten sonra videonun ilerleyen bölümünü eklemiş olacağım. Ben biraz arada uğraşacağım ama siz hiç uğraşmadan bir sonraki adım olarak videoda izliyor olacaksınız büyük ihtimalle. O zaman videonun diğer bölümüne geçiyoruz şimdi. Hadi orada görüşmek dileğiyle deyip ben şöyle kameramı bırakayım. Ve diğer oyunlara bakmak için şu an geçişimi gerçekleştireyim. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun şimdi Assetto Corsa Competition bölümüne. Yani UDP ile destekleyen bir oyunu nasıl çalıştırabiliriz? Bunu göreceğimiz bir bölüme geldik. Normalde işte Race Room ve Formula 1 2020'yi denemiştik. Onlar zaten netim, yani direkt Smith kendisi destekliyor, verileri alıyor. iRacing'de de bu arada direkt çalışıyor. Bilginiz olsun. iRacing'e de direkt desteği var. Ama Assetto Corsa Competition'a direkt desteği yok. Onun için biraz ufak bir ayar yapmak gerekiyor. Şimdi hemen onlardan bahsedeceğim. Umarım faydalı olur sizler için. Şimdi öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Race Department'tan Telemetry Tool for ACC. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bu programı indirmeniz gerekiyor. Bu program böyle bir RAR içerisinde geliyor ve bir klasörün içerisinde içindeki dosyaları böyle atmanız gerekiyor. Ve sonrasında da Runwin ACC bölümünden şöyle çalıştırmanız gerekiyor. Çıkan uyarılara izin vermeniz lazım. Şimdi benim ekranıma şöyle bakın, ilk başta şöyle bir uyarı geliyor. Bu işte verilerinizin paylaşılmasını istiyor musunuz falan diye şunu okeyliyoruz. Sonrasında da şöyle bir arayüzümüz geliyor. Şimdi bu arayüzde yapmanız gereken şu yukarıdan, şimdi öncelikle şurada Driving'i seçiyorsunuz. Sonra Settings'e geliyorsunuz. Settings'te Network Settings'e geliyorsunuz. Şurada UDP Feed formatı ACC'yi seçiyorsunuz. Şu an Assetto Corsa Competition'da deneyeceğimiz için birazdan Assetto Corsa'da da deneyeceğim. Sonra şurada UDP 1 Enabled deyip F1 2020 format diyorsunuz. Bunu birazdan ACC formatında deneyeceğim. Hatta beraber deneriz. Şimdi önce bir F1 2020 formatında açayım, göstereyim sizlere. Bunu seçiyorsunuz. Şurayı biraz böyle ortalara almanız gerekiyor. Çok fazla yormaması için Assetto Corsa'yı. Şurayı 27.777 özür dilerim 20.777 yapın
diye bir izlediğim başka bir videoda bilgisi paylaşıldı. O yüzden bunu böyle seçiyorum. Şu Use UDP Broadcast Mode açık olsun. Şuraya da direksiyonunuzun almış olduğu IP adresi. Hani menüsüne girdiğimiz zaman Wi-Fi bölümünde almış olduğu IP adresini gösteriyordu ya. Oraya da direksiyonunuzun, simidinizin almış olduğu IP adresini giriyorsunuz ve bunu Save and Close deyip kapatıyorsunuz. Ben ayarı yapmış olduğum için sadece Close dedim. Şimdi ACC off, relay started diyor. Game running. Oyun şu an açık değil diyor. Şimdi oyunumuzu bir açalım. Ben şöyle ekranımdan yana alacağım bunu. Ve oyunumu açacağım. Şöyle oyun yakalamaya alayım. Video ayarlarımı da. Evet. Şimdi bakın şu an menü açık. Şuradan da menüsüne döneyim. Şimdi normal single player'dan start session diyorum direkt hiç uğraşmadan. Bakın direkt geldi veri. Sadece şunu seçmeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. Şöyle göstereceğim onu hatta kameradan. Şöyle alayım kameramı. UDP ile oyunları kullanıyorsanız eğer. Bak geliyorsunuz menüye. Şurada hani hatırlıyor musunuz bir şey vardı menüyü gösterirken. Araba ve Wi-Fi işareti. Bakın şurada. Bakın burada şu Codemaster F1 bunu seçmeniz gerekiyor. Burayı UDP off yapıp şöyle geleyim. Burayı şöyle yukarı yapıp UDP off yaparsanız veri gelmiyor. Ama geliyorsunuz buraya. Yine menüyü açalım. Şöyle bir sağ yapıyorsunuz buradan. Sonra şu çeviriyorsunuz bunu. Aşağı geçiyor. Orta tuşla onaylıyorsunuz. Ve menüye döndüğünüz zaman şu an aktif durumda. Şöyle bakın açayım. Bakın direkt geldi. Gaz vereyim şimdi be. Bakın. Devir saatlerimiz burada zaten. Şöyle değiştiriyorum. Bakın. Yakıt durumu, lastik basınçları. Açıkçası Race Room'daki menünün aynısı. Race Room'daki menünün aynısı. Neredeyse işte pozisyon falan filan hepsi. Yine bak gaza ne kadar bastım, frene ne kadar bastım vesaire. Bunların hepsi yine burada çıkıyor. Şu sağ taraftan yine bakın parametre bölümü ya da bakın burada hasar bölümü de varmış bu sefer. Ben bunu görmemiştim. Buradan değiştirebiliyor muyuz bunu peki? Ha evet bakın. Bu da bir ayrıntı. Şimdi şuradayken, şu bölümdeyken şöyle elimi şöyle yapmam lazım. Şu bölümdeyken evet buradayken buradan da demin değişiklik yapabildim ama şu an değiştiremiyorum evet. Şöyle yapalım. Bu zaten oyunun Smith'in standart şeyi. Burada bakın yine aralarda geçiş yapabiliyorsunuz. Yani demiştim ya oyun bağımsız olan bölümü var diye. Bu oyun bağımsız olan bölümü. Burada şuna da bir kere basarsanız böyle renk arka planı beyaz yapabiliyorsunuz ya da arka planı koyu yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu modda zaten bu bizim normal klasik modumuz. Fakat şurada evet burada bu parametre detaylarını bayağı görebiliyorsunuz bu arada çevirdikçe. Evet şunda demin hasar vardı ama şu an hasar çıkmıyor. Okey. Demek ki yokmuş. Şu an böyle bu F1 modunda açıktı telemetri programı. Şimdi telemetri programını bir de Assetto Corsa Competizione moduna getireceğim. Bakalım değişiklik olacak mı? Herhangi değişik bir veri gelecek mi ona bakalım. Şöyle telemetri programına dönüyorum. Masa üstünde. Dönebilirsem. Evet mouse'umu göremiyorum ekranda. Heh. Şimdi Settings'e geldim. Network Settings'e. Biraz önceki ekran olduğu için tekrardan göstermiyorum size. İkinci monitörümde ben görüyorum onu çünkü. Bakın kapandı. Telemetri programını kapadım. Sıfırdan açacağım şimdi. Klasörüme giriş yapayım.
Evet, masa üstündeydi normalde ama masa üstüne giremedim. Şöyle dosyada gezgini diyeyim. Evet, telemetri programı bir daha açtım. Bekletiyor şu an. Run Win ACC olanı açacaksınız. Run ACC Relay olanı açmayın. Ben de onu açtım, o yüzden açılmadı. Evet, şu an çalıştı. Orada telemetride ACC modu seçili. Burada şu an hala veri gelmedi. Şöyle geliyorum UDP'ye. Codemaster seçili durumda. Ama veri yok. Okey, tamam. O zaman hep beraber denemiş olduk. Telemetri programında Network Settings'te biraz önce yaptığım gibi F1 2020 formatı seçili olacak. F1 2020 formatı seçiliyken çalıştırdığınız zaman hiçbir sıkıntı olmadan veriler buraya geliyor direkt. Ben şimdi dediğim gibi bir şey deneyeyim. Assetto Corsa'yı deneyeyim bir de. Bakalım Assetto Corsa'da çalıştırabilecek miyiz? En azından Assetto Corsa kompetisyonda nasıl çalıştığını gördük. Assetto Corsa'da da çalıştırabilecek miyiz? Onu bir test edeyim bakalım ben. Eğer ki Assetto Corsa'da da çalışıyorsa gayet çok çok güzel olacak. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Şu şimdiye kadar hani bildiklerimiz F1 2020, F1 2019 bunlar da çalışıyor. Race Room'da zaten direkt destek var. iRacing'de direkt destek var. Assetto Corsa Competition'da ekranda açık olan telemetri programı ile destek var. Şimdi de bir de Assetto Corsa'yı deneyeyim bakalım. Assetto Corsa'da da çalıştırabilecek miyiz? O zaman videonun bir sonraki adımına geçelim. Ve evet arkadaşlar, videomuzun son bölümü olan artık Assetto Corsa bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Şimdi burada da aynı şekilde hiçbir Assetto Corsa Competition'dan hiçbir farkı yok aslında. Yapmanız gereken o programımızın şuradaydı. Runwin AC bölümünü açıyoruz bu sefer. ACC değil de Runwin AC bölümünü açıyoruz. Açtığımız zaman yine aynı ayarı yapıyoruz. Burada driving seçili olacak. Settings'e giriyoruz. Network Settings. UDP Feed formatta bu sefer Assetto Corsa seçili olmalı. Bu kısımlar aynı. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Hatta şuraları hiç ellemiyorsunuz. Sadece şurada Use UDP Broadcast modu seçiyorsunuz. Burada yine UDP 1 Enable işaretli olması lazım. Burada F1 2020 formatı seçili. IP adresi simitimizin almış olduğu IP adresi yazılı olması lazım. Ve portta 20.777 seçili olması gerekiyor. Sonra Save and Close deyip tekrar açıyorsunuz programı. Şimdi hemen bir bakalım. Şöyle ben simitimin görüntüsünü de ekrana yansıtayım. Assetto Corsa'yı bir açayım. En son Seat seçiliymiş. Onu seçeyim hemen. Evet, Assetto Corsa geldi. Bakın oyun açıldığında ekrana veriler geldi. Assetto Corsa Competition'un aynısı. Yine parametre bölümü var. İşte default olan Simit'in vermiş olduğu verilerin olduğu ekran bölümü var. Yine aynı şekilde biraz daha detaylı olan oyuna göre çıkan data bölümü var. Assetto Corsa Competition'dan hiçbir farkı yok ve bütün veriler çalışıyor. Yani ben şöyle mesela lastiklerim şu anda oyunda 80 derece. Burada da aynı şekilde hepsi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet keyifli. Bir RPM ışıkları çalışıyor mu? Ona dikkat etmemiştim. RPM ışıkları da çalışıyor. Yani kısaca Assetto Corsa'da da yine aynı programla hiçbir sorun olmadan, şöyle vites atayım da sussun araba. Aynı programla hiçbir sorun olmadan simitinizi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Formula 1 için yapılmış bir simit. Evet, ama bence benim kişisel görüşüm olarak GT3 araçlarında, GT4 araçlarında, hatta TCR araçlarında bile gayet keyifli bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ekran Assetto Corsa, tekrarlıyorum, belki tekrarlamış oluyorum ama Assetto Corsa Competition'da Race Department'tan indireceğiniz videonun açıklamasında paylaşacağım yerden yapabilirsiniz. Aynı zamanda da işte Race Room'da F1 2019, F1 2020 bunlar da
direkt kullanabiliyorsunuz. iRacing'de de direkt kullanabiliyorsunuz. Evet, önce ve videomuzun sonuna gelirken bu arada gel buraya da teşekkür ediyorum. Bu incelemeyi yapabilmemiz için bugün Smith'i bizimle paylaştığı için. Ürün tabii ki ürün tabii ki Türkiye resmi distribütörü Globally tarafından Türkiye'ye getiriliyor. Globally tabii sadece Gelbura değil birkaç tane daha firma satışını gerçekleştiriyor. Ama Gelbura'da ürünün resmi satıcıları arasında, bunu unutmayalım. Aynı zamanda kendileri de sitemizin genel sponsoru. Birçok konuda bize destek sağlıyorlar, sağ olsunlar. Öyle, benim ekleyeceklerim bu kadar Smith'le ilgili. Açıkçası ben çok keyif aldım. Hem ürünü incelerken hem de oyunları kullanırken gerçekten benim için çok keyifliydi. O yüzden ben Smith'e artı puan veriyorum. Öyle söyleyeyim. O zaman bir sonraki inceleme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize iyi akşamlar ya da iyi günler dilerim.